Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,21 değer kazanımı ile 1432 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 18 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,2 ile spor sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %3,41 ile ulaştırma sektörü oldu. Dolar Türk lirası kurunda doların küresel bazda değer kaybetmesinin ardından dün geri çekilmeleri görürken bu sabah da yukarı yönlü yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün gözler tamamen faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar nefesini tuttu, faiz kararını bekliyor. Piyasa beklentileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 50 baz puan indireceği yönünde. %18'den %17,5 seviyesine çekeceği yönünde. Fakat benim görüşüm ise 50 baz puan indireceği yönünde. Ancak bu faiz indiriminin bir hata olacağını da söylemek isterim. Merkez Bankası enflasyonun yükseldiği ve Fed'in tahvil alım programına gittiği süreçte faiz indirimine devam ederse yurt içerisindeki riskleri de yükseltecektir. Bunun sonucunda önce kurda sert yükselişler, ardından enflasyonda yükselişin devam etmesi ve gelen zamların vatandaşa yansımasının ardından daha yüksek enflasyon ve daha yüksek kur ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir önceki aya baktığımızda faiz kararı sonrasında özellikle bankacılık endeksindeki çıkışların hızlandığını ve bu bütün Borsa İstanbul Yüz Endeksinde satışların sertleşmesini de sağlamıştı. Yeni gelebilecek faiz indirimine benzer etkiyi de yaratacağını düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Faizlerin sabit bırakılması halinde ise kısa süreli pozitif bir tablo yaşanabilir. Kurda düşüş ve Borsa İstanbul Yüz Endeksinde de alımları görebiliriz. Ancak özellikle borsada öngördüğüm devam ediyor. 1432 ila 1407 bandını da yakından takip ediyorum. 1470 seviyesinin altında satışlar ağırlık kazanırken 1432 seviyesinin üstündeki kapanışlar da yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Dolar endeksinde ve dolarda ise 8,60 seviyesinin altına inmediğimiz sürece her düşüşü alım fırsatı olarak görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kitap raporu yayınlandı. 5 kitap raporunda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin Eylül ve Ekim başında ılımlı seviyede büyüdüğünü, ancak artan koronavirüs vakaları sebebiyle belirsizliklerin arttığı kaydedilirken raporda istihdamın artmasına rağmen iş gücü büyümesinin şirketlerin işçi bulma konusunda zorluk yaşaması sebebiyle baskılandığı görülüyor. Raporda tüketici harcamalarında artışın devam ettiği belirtilirken imalat aktivitesinin de artmaya devam ettiği ve konut amaçlı emlak harcamalarının yatay olduğu ifade edildi. Çoğu bölgede fiyatlar artarken ücret artışların beraberinde geldiği ve bunun enflasyon için olumsuz olduğu, ayrıca bazı malların arz tedarikinde yaşanan sorunların ürün sıkıntısı nedeniyle
girdi maliyetlerindeki artışlara neden olduğunun da altı çizildi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Randall, Fed'in faiz artırımı hakkında düşünmeye başlamadan önce daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu, erken harekete geçmesinin talebi sınırlamak anlamına geldiğini söylerken, enflasyonda düşüş beklediğini, enflasyonun Fed'in beklediğinden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde ise faiz artışlarının düşünülebileceğini söylerken, Cleveland Fed Başkanı Master, kısa vadeli faiz oranlarında bir artıma başlanmanın çok yakın olmadığı belirtilirken, enflasyonun arz tedarikindeki sorunlardan kaynaklandığını, bu durumun düzeltmesi halinde aşağıya gelebileceği vurgulanırken, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri dün bir miktar geri çekilmesi, bugün yükselişine devam ediyor olması ve bu sabah itibariyle de %1,65 seviyesinden işlem gördüğünü de söylemek isterim. Dolar endeksi kritik 93,44 seviyesini kıramayınca yükselişini devam ettirdi. Bu görüşümde de doların küresel bazda güçlenmesini bekliyorum. Altın fiyatlarındaki görüşümü korurken ons altında her yükselişin satış fırsatı yaratmasını sürdürdüğünü, Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde tamamlarken Fed faiz toplantısında varlık satın alım programının azaltılması ihtimali borsalar üzerinde yavaştan satış baskısı yaratırken, gelen bilançoların iyimserliği borsalara alım fırsatı yaratırken endekslerde de bu tabloda karışık seyrini sürdürüyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam cephesinde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 298 bin gelmesi beklenirken, pandemi öncesi ortalaması olan 250 bine giderek de yaklaştığını söyleyebilirim. Fed'in yıl sonu hedefi olan %4,8'lik işsizlik oranında da yakalamasıyla Kasım ayında tahvil alım programının azaltılması ihtimali artıyor. Gelecek veri bu noktada piyasalar açısından oldukça önemli olacakken, Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer verilere baktığımızda Philadelphia Fed İmalat Endeksinin 25,1 puan gelmesi beklenirken, mevcut konut satışlarının da 6,1 milyon adet açıklanacağı tahmin ediliyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde kritik enflasyon verileri açıklandı. Euro bölgesinde TÜFE endeksi yıllık bazda beklentiler dahilinde %3,4 olarak açıklanırken, aylık bazda TÜFE'de benzer şekilde %0,5 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde enflasyon Ekim ayının 2008 yılından bu yana en yüksek değere ulaştığı görülürken, Euro bölgesindeki yıllık çekirdek TÜFE beklentiler dahilinde %1,9 olarak açıklandı. Aylık bazda çekirdek TÜFE benzer bir şekilde beklentiler dahilinde %0,5'lik artış gösterirken, çekirdek TÜFE'de Aralık 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gördük. Euro bölgesinde enflasyon riskleri yukarı yönlü sürerken, özellikle tüketim harcamaları ve ücret artışları enflasyona ekstra katkılar sunmaya sürdürüyor. Dolayısıyla Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası'nın da tahvil alım programının azaltılması noktasında harekete geçeceğini düşünüyorum. Dün dolar endeksindeki geri çekilmeye paralel olarak Euro dolar paritesinde de yükseliş sürerken, her yükselişin bir satış fırsatı yarattığını da vurgulamak isterim. 1,17 seviyesinin kırılmadığı sürece aşağı yönlü baskıların devam ettiğini, Euro Türk lirasında ise dün kar satışları ile gerilerken bugün yine yükselişini sürdürdüğünü vurgulamak istiyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak
dolar Türk lirasında bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında faiz kararı beklenirken piyasa beklentilerine göre 50 baz puan indirim yapılması bekleniliyor. Dolar endeksindeki geri çekilme ile dolar Türk lirasında 9,30 Türk lirasının altı görülürken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,30 ve 9,35 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,20 ve 9,14 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısını yakından takip ediyorum. Piyasa beklentilerine göre toplantıdan 50 baz puan indirim gelmesi beklenirken Avrupa bölgesi tüfe verisi de beklentilere paralel bir şekilde yıllık bazda %3,4, aylık bazda ise %0,5 olarak açıklandı. Euro, Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,90 ve 11 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,70 ve 10,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a